Arkadaşlar, tekrar bir ustadan değerlendirmeler ötesinde Fatih arkadaşım ve ben karşınızdayız. Elimizden geldiği kadar, dilimizden döndüğü kadar sorularınıza hasbelkader bir usta yorumuyla eşlik etmeye, yardım etmeye çalışıyorum. Bugün de bilmiyorum kaç soruyu sığdırabileceğiz. Onu Fatih arkadaşım belirliyor. Fatih'cim, hadi bakalım, değerlendireceğimiz ne geliyor? Sor bakalım kardeş. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz Mesut Delifer isimli takipçimizden Mesut geliyor. Delifer. Evet. Evet abi. 0600-0700 ortalamada takılıp kaldık. Kaldık. Korelilerin videolarını izliyoruz. Örneklerine çalışıyoruz ama olmuyor. Ama olmuyor. Burayı aşmak ve bir ortalamaya ulaşmak için bir çalışma programı, Veya bir asma sistem, bir uygulama planı var mıdır? Şunları sırayla yapmalısın diyebileceğiniz bir uygulama var mıdır? Şimdiden teşekkürler demiş. Yani nasıl aşabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? 0600-0700 oynuyormuş. Nasıl bir plan izlemeliyiz demiş. Neydi? Mesut mu? Mesut Delifer. Nereden yazdığını söylememiş. Söylememiş. Mesut'cum, istersen sabaha kadar soru sorabilirsin. Ama ne olur bir dahaki sefere bak nereden yazdığını söyle. Geçen ustadan değerlendirmelerde ne güzel. Bak birisi dedi ben İzmir'den yazıyorum. Birisi dedi Ankara'dan yazıyorum. İş bitti. Bak hep yolluyorum kardeşim. Şimdi sen desen ki usta buradan yazıyorum. Bak ben hep yollayacaktım. Şimdi o yüzden Mesut'cum sen 0600-0700 oynuyorum. Bir asma sistem var mı? Ya da ne yapabileceğimiz hususunda bir şey diyebilir misin diyorsun. Ben sürekli bunları temcit pilavı mı derler? Evet. Temcit pilavı gibi önünüze böyle sunmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim sana abi. 0600-0700'den 1'e geliş çok kolay. Mesut'cum. Bu bir. Bir daha söylüyorum. 0600'den 1'e geliş çok kolay. En fazla bir sene içinde birdesin. Hatta hızlandırılmış bir operasyonla 6 ayda bile 1'e gelebilirsin kardeşim. Yani usta bunu kafadan mı sallıyorsun? Yok abi. Kafadan sallamıyorum. Hem kendi hayatım hem kendi tecrübelerim. Etrafta bir sürü dünya statüsünde insanlarla istişareler. Yani bu sonuç çıkıyor. 0900'de 1'e geliş, eğer güzel gidersen, mantıklı gidersen, bir kere var ya, saldım çayıra Mevla kayıra diye bir sistemle gidersen şansın yok. Ben sana söyleyeyim. Ya hatta gırgır şamatayla, aman şunla, bunla, aman abi böyle yapalım, o oradan böyle şaka yapsın, ben böyle gideyim. Bununla zaten bilardo oynanmaz arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim. İşi ciddiye alırsanız size bunlar var ya, onu ben söylüyorum. Bunlar canlı ya. Beni kafayı yemiş zannetmeyin ha arkadaşlar. Biraz var ama o kadar değil yani. Ama bunların canlı derken şundan bahsediyorum. Tabii ki canlı değil ama sanki bunca yaşadığım zaman bana şunu öğretti ki siz buna ne karşılık verirseniz bu masa ve toplar ıstaka size o karşılığı veriyor. İnanın bakın. Sen şimdi bu işi ciddiye alıyorsan Mesut'cum, senin 0600'den 700'e çıkman, yani 1'e çıkman en fazla 6 ay. Bak bir daha söylüyorum. Usta tamam bunu söyledin. Şimdi bana çözüm söyle. Çözüm şu kardeş. Çözümde ne yapacaksın biliyor musun? Abi Korelilerde dedi takılıyoruz dedin ya. Ben şimdi onlar da YouTube kanalları. Onlar da ellerinden geldiklerini yapmaya çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı? O beni ilgilendirmez abi. Benim saham değil orası. Benim saham şurası. Ben size bakın serileri bile tek tek veriyorum. Niye biliyor musunuz? Bir bebeğin ağzına emzik verir gibi vermeye çalışıyorum size. Çünkü ben bu yoldan geçtim. Size 10 tane seriyi gömsem dağılırsınız. Ve hepsini olmaz. Şimdi sen dersen ki usta o zaman tek tek mi gideceğiz? Evet abi. Bilardo o zaten. Her pozisyonu buranızın ve buranızın sindirmesi gerekiyor. Sen böyle gidersen 6 ayda birdesin. Mesut'cum, asma sistem diye bir sistem yok abi. Yani sistemleri öğreneceksin. Usta kolay mı? Çok kolay. Bak şimdi sistem videolarına da başladık. 2 tane girdi. Fatih'cim öteki de haftaya mı giriyor? Hı. Haftaya giriyor. Bak 3. sistem de geliyor. Böyle sistemler gele gele ben size en kolay şekilde vereceğim bunları zaten. Aynı dediğim gibi emzik gibi. Tamam mı? Mesut'cum ümitsizliğe falan düşme. Sistemleri öğrenip
İşi ciddiye alıp güzel oynayacaksın bilardoyu ya. Saygı göstereceksin bunlara. Saygı. Bakın masayı sildim. Cilaladım. Toplar cilalı. Istaka. Bakın abi. Hepsi yani saygı gösteriyorum. Saygı. Karşılık ondan sonra geliyor. Sana göstermiyorsun demiyorum. Yanlış anlama. Ama etrafında böyle seni gırgır şamataya alan, kaynak olan abi onları temizleyeceksin. Başka türlü bilardocu olunmaz. Yani başka türlü hiçbir sporcu olunmaz. Basketbol, voleybol, futbol olamazsın abi. Başa göre güzel bir laf. Benim bir abim söylemişti. Başa göre tıraş yani. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu soruya cevap verebileceğim düzey bu abicim. Fatih'cim Mesut'tan sonra geç bakalım. Bir süremiz varsa bir tane daha soru cevaplayalım kardeşim. Evet var. Bu seferki soru milli takım U17'de olan bir arkadaşımızdan. Aha. Mustafa Oğuz Ceylan. Canım benim. Usta bir bilardocunun zihinsel ve duygusal mücadele yeteneği Murat Gökmen'e göre nasıl olmalıdır? Maç içinde kırılma anlarında duygularımıza yenik düştüğümüz, maç içinde yaptığımız hataları maçtan sonra şu pozisyonda başarı oranım normalde daha yüksek diye düşündüğümüz maçların içindeki hangi duygu, düşüncelerde olmalıyız? Teşekkürler demiş. Fatih ama bak bir şey söyleyeceğim sana kardeşim ya. Sen de yorumunu yap bak. Adam olacak çocuk derler ya bak. Nasıl belli eder kendini? Abi soruya bakar mısın? Bakar mısın soruya? Bu ne demek biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Abi ben geliyorum demek ha. İşin içindeyim demek. Bak işin içindeyim. Buralarda takıntı var abi. Ve bu beni geriletiyor. Sıçramam lazım. Mustafa Oğuz Ceylan. Konya'dan. Senin eşliğinde bütün Konya'ya selam. Bakın tanıdıklarıma tak tak yolluyorum. Konya'ya selam. Selam olsun Konya'ya. Bir sürü bilardocu arkadaşım var Konya'dan. İsim vermiyorum çünkü ötekiler darılıyor bu sefer. Unuttuklarım. Öyle bir soru sormuşsun ki Mustafa. Mustafa'cığım bu aslında var ya ne biliyor musun? Çok su götürecek olan bir soru ya. Bu psikoloji videosunda ben bunlara girecektim. Bak ben sana söyleyeyim. Bu soru aslında tam bir psikoloji videosu. Ama ustadan değerlendirmelerde de gitsin. Böyle bir anekdot gibi gitsin. Niye biliyor musun? Abi adam mesela psikoloji videosunu izlememiş olur. Ustadan değerlendirmeleri izler, faydalanır yani. Ondan neman alır. O zaman şimdi şöyle yapalım. Mustafa'cığım ben sana şöyle gireceğim abi. Ki bunları var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim Mustafa. Gözlerime bak. Not al, not. Not al. Tamam. Çok önemli bir şey ya. Bize niye anlatan olmadı abi ya? He? Olmadı. Kendi başıma tırmalamak zorunda kaldım hep ya. Bak bir sürü psikoloji kitabın içinden çekilen şeyler bunlar Mustafa. Ve bunu bir de ondan sonra bilardoya konsepte bakalım. Abi zor ya. Bak seyret. Şimdi anlatacaklarım acayip şeyler kardeş. Şöyle Mustafa'cığım. Spor psikolojisi diyeyim bak. Bilardo demeyeyim de spor psikolojisi diyeyim. Niye biliyor musun? Fatih'ciğim bunlar şey olarak giriyor ya sonradan spor psikolojisi diye gireceğiz ya. Bütün spor dallarında böyle mi? Bütün spor dallarında böyle. İnanın bakın bak. Halterden, bodybuilding'e, futboldan, basketboldan, satrançtan hepsinde böyle. Spor psikolojisi tam alt kısımda. Altı. Sayıyorum. Maç öncesi 1. Maç içi 2. Maç sonrası 3. 4. Bak Mustafa ne geliyor? Usta sen kafayı yemişsin diyeceksin. Sen öndeyken ki psikoloji. Maçın içinde sen öndesin. 5. Maçın rakiple aynı güçtesiniz. Berabere giderken ki psikoloji. Berabere. Maç berabere gidiyor. Tamam mı? Bende çok oluyor. Tam eşit değer yani. 1.400, 1.400, 1.500, 1.500. Bakıyorum adam böyle peşimde. Ben onun peşindeyim, o benim peşimde. 20, 20, 21, 21. Böyle gidiyor. Tehlikeli yerler. Bir de
Maçta gerideykenki psikoloji. 6. Gördün mü? Usta ne diyorsun sen ya? İşte ustam böyle oğlum. Keşke yan yana olsak Mustafa. Elinden o zaman daha fazla tutabilirdim seni. Bu olaya böyle bakmak lazım. Maç öncesi, maç ortası ve maç sonrası. Şimdi böyle girelim. Ben onları psikolojilerde anlatacağım. Maç öncesi, maç sonrası, maç ortası. Farklı bir platform. Ben senin soruna nerede cevap vereceğim biliyor musun şimdi? Maçın önündeyken ne yapmalıyım? Ortadayken ne yapmalıyım? Bir de sonradayken ne yapmalıyım? Yani gerideyken ne yapmalıyım? Konuşalım. Sen bunu bir cebine al. İzleyenler de alsın. Bu işi öyle bitirelim, tamam mı? Başlıyoruz kardeşim. İlk önce üstün konumdayken ki bölümü konuşalım kardeşim. Sen maçta öndesin. Şimdi ustan bu psikolojiyi alıyor, bilardoya konseptliyor, tamam mı abi? Şöyle diyelim. Rakibin 10, sen 23'sün. Tamam, böyle gidelim. Biraz ütopik olsun yani. 25 de diyebilirdim ama 23 diyorum. Yani 23'sün, öndesin. İyisin. İyisin ama içinden de bir his diyor ki ulan her an her şey olabilir. Doğru mu? Kritik yani. Ama öndesin. Şimdi şuradan gidelim. Maç içindeki konum değerlendirmesine fiziksel ve görsel olarak, bir daha söylüyorum. Maç içindeki anlık konum değerlendirmesine rakibine bakarak, rakibine bakarak ve bütün oyunun gidişatına bakarak yaptığın konum değerlendirmesine strateji ve taktik deniyor. Bu birinci aşamayı koyalım Mustafa. Ama usta, bizim her oynadığımız oyuncular farklı. Bazen ona uyuyorsun. Futbolda var mı? Var değil mi futbolda? Diyorsun ki adamların defansları çok kuvvetli. Geçemiyorsunuz. Adamların hücum hattı çok kuvvetli. Geçemiyorsunuz. Mesela orta sahada Zidane yani. Zidane geliyor aklıma. Ne diyorsunuz? Adam orta sahada kale gibi yani. Top dağıtıyor, servis yapıyor. Bakın orta sahada kuvvetli. Rakibi bu işi bertaraf etmek için taktik ve bir şeyler yapmak zorunda. Strateji yapmak zorunda. Doğru mudur? Doğrudur. İlk önce birinci yapmamız gereken arkadaşlar ne biliyor musunuz? Abi rakibi tanımıyorsan bile rakibi süzmek yani. Bu adam kaç oynuyor? Yapabilirlik gücü ne? Saldırgan mı? Yoksa öne geçtiğin zaman ayfah salam tipler mi? Var abi, var. Beni çok iyi anlıyorsunuz siz. Sen öndeyken 23'te abi yapman gereken şu Mustafa'cığım. Bunu psikolojide ayrıntılı anlatacağım. Tamam mı? Bak, öndeyken yapman gereken şu. 1. Disiplini bir an bile olsun elden bırakmamak. Bak bunu cebine sok. Mustafa. Disiplin. 2. Kendine durmadan şunu söylemen. Maç bitmeden bitmez. Hakemin kağıdına imza atmadan bu maç sonuçlanmaz. 2. 3. Rakibi önemsemeyip ona ben şöyle diyebilirim. Rehavete kapılma. Yani böyle bir salma. Ama zaten öndeyim. Bakın. O maçta bu davranış biçimi sizi kurtarabilir. Ama dengeli bir maçta hayatınızı kaydırır. Niye biliyor musunuz? Vücut ve beyin neye çok yapmaya başlarsa ona alışıyor arkadaşlar. İnanın bakın. Senin maç içindeki konsantrasyonun, eğer öndeysen daha fazla disiplin. Aç olacaksın Mustafa. Aç. Bakın Dick Jaspers'a. Bakın Kodron'a. Dick Jaspers'ı ben gerçekten çok inceleyen bir adamım ya. Niye biliyor musunuz? Doktor gibi onu yatırdım ya masaya. Baktım adama, baktım. Onun haberi yok. Adam mesela 11 çekiyor, 12. sayıyı yattığında daha aç. Ama bizde öyle değil abi. Ya realite olarak böyle yani. 11 çektiği zaman hemen böyle başlıyor Fatih böyle yapıyorsun. Diyorsun ki 11 çektim. Ama Dick Jaspers'a bak ne yapıyor? 12'ye sanki bir aslan gibi ya, daha böyle aç yatıyor. Daha ofansif. Daha ofansif. Evet abi ya. Çok güzel bir şey. İşte o yüzden dünya şampiyonu oluyorlar Mustafa. Yani adam bir kere hiçbir zaman tok olmayacaksın bak. Hep aç olacaksın. Ben sana söyleyeyim. Büyük bir şampiyonun en büyük özelliği hep aç olması.
Hep aç. Ver. Ver. Böyle tutacaksın ipi. Almanlar festhalten diyor. Festhalten yani sıkı tutma. Önde olduğun zaman daha fazla saldıracaksın Mustafa'cığım. Bak ön psikolojisi bu. Maç bitmeden bitmez. Bu bir. Bitmez. İki, onu söyledim zaten. Üç, abi hiçbir zaman rehavete çökmeyeceksin. Rehavet diye bir şey yasak. Yasak. Kendine bir sensör koy. Rehavete çökmek yasak. Bu bir. Şimdi maç berabere giderken. Görüyor musun bak ustayı? Çünkü bunları biz yaşıyoruz abi. Ben hala aktif bilardo hayatıma devam ediyorum yani. Maç ortada gidiyor. Güçler şeyli, eşit. Eşit. Abi orada psikoloji değişiyor ya. Gerçekten bak. Zaten orada rehavete falan çökme şansın yok. O gitti bak. Tamam mı? Kritik yani olay. Bazen bir ıstaka aradaki farkı değiştiriyor. Bir atış, bir hata. Ne yapacaksın biliyor musun berakette? Berakette ne? Bu nasıl bir şey ya? Beraberlikle nasıl yapacaksın biliyor musun Mustafa'cığım? Şöyle yapacaksın abi. Bir kere hareketlerine yavaşlatacaksın Mustafa. Stop. Stop. Pozisyonlara normalden baktığında eğer normalde 15 saniye bakıyorsan abi o zaman 25 saniye bakacaksın. Niye biliyor musun? Artık senin hassasiyetinin o esnada daha fazla artması gerekiyor. Yani pozisyon çözeceksin abi. Pozisyon. Aynı böyle bir terzi gibi. Tak tak yavaşlatacaksın hareketlerini. Bak ustalara dikkat et bak. Jeremy Buri. Yeni izledim maçını bakın Ömer Karakurt'la. Canım benim. Ömer'imi de çok seviyorum. Ona da selam olsun. Bak Ömer Karakurt kaybetti. Zannedersem 40-38. Jeremy Buri'ye son dönemde açın maçı bakın. Ne yaptı? Ne yaptı biliyor musunuz? 38. saniye. 39. saniye. Böyle onu var ya. Bombu. Ömer'i ben görüyorum yani. Belki bana kızacak bu dediğimden dolayı ama ben onun arkadaşıyım, abisiyim, eleştireceğim. Yani ne yaptı biliyor musun? Abi sandalyede oturması bile değişti. Çünkü bıktı. Pozisyon atmıyor. Hem yavaş oynuyor hem yuvarlıyor. Çünkü mecbur orada onu artık yapması lazım. Jeremy Buri'nin tecrübesi çok. Hareketlerini yavaşlatacaksın. Pozisyonları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaksın. Emin olmadığın pozisyonlarda abi defans yapacaksın. Eğer emin değilsen, kalbin, kolun, beynin onaylamıyorsa bak orada çünkü artık hava yok. Bu da ortadayken konuşma. Konuşma değil. Bu da ortadayken psikoloji abi. Şimdi geldik benim en sevdiğim bölüme. Gerideyken ne yapacağız usta? Rakip hayvan gibi. Çekiyor adam yani. O zaman ne yapacağız? Mesela şöyle diyelim. Rakip 25 olsun ben 15 olayım ama rakip de kuvvetli olsun. Tamam mı? Ki ötekini zaten halledersin sen Mustafa'cığım yeteneklisin. Ama rakip senden de kuvvetli gibi gözüküyor. Eşit değer. Şimdi ne yapacağız abi? Onu da söyleyeceğim. Burası benim en sevdiğim bölüm. Niye? Murat Gökmen'in burada lakabı ne biliyor musunuz? Maşina diyorlar ama maşinadan daha fazla Kempa diyorlar abi. Almanlar Kempa deniyor. Kempa demek savaşçı demek. Savaşçı yani. Pes etmiyorum bir kere. Allah öyle bir şey vermiş bana. Bende pes yok. Adam rakip 39 olsun ben 25 olayım vallahi maç alacağım diye saldırıyorum Mustafa'cığım. Saldırırım yani sonuna kadar. Var mı usta aldığım maçlar? Bir sürü var. Sana bir film söyleyeceğim onu izle. İzlemek isteyenler izlesin. İsmi filmin Sultan. Fatih çok enteresan. Sen de izle abi ya. Sultan bir Hint filmi. Bir güreşçinin hayatını anlatıyor bak. Güreşçinin hayatını anlatıyor. Ben onu böyle spontan izledim. Abi ondan sonra 5 kere izledim filmi. Sultan filmini izle. Gör bak nasıl yaklaşıyor. Bu sırada Sultan filmi de bana sponsorluk vermesi lazım. Bak o da başka bir şey. Şimdi gerideyken ne yapacağız biliyor musun Mustafa? Bir, abi asla ne yaparsan yap diyeceksin ki pes etmeyeceğim. Yasak bak. Pes etmek yasak. Yenilebilirsin. Herkes yenilebilir. Çünkü yenmekle yenilmek böyle yan yana bakın. Kardeş bunlar. Hani ötelemeyin arkadaşlar. Yenilmeyi zaten öğrenmeyen yenmeyi de öğrenemiyor. Bunlar ileriki safhalarda gelecek yani. Bunlar kardeşler. Yani aynı iki kan kardeş gibiler. Beraberler onlar. Yan yanalar. Şimdi sen ne yapacaksın abi? Pes etme yok.
Yenilirsin ama yenildikten sonra böyle dersin. Bak, rakibi gidip yanaklarından öpesin gelir. Niye biliyor musun? Sen elinden geleni yapmışsındır Mustafa'cığım. Ama benim yüzlerce maçım var. Böyle diyorum bak. Ulan yenildim. Abi yenildiğimi bile anlamadım. Yani adamın beni yendiğine üzülmüyorum ha. Gitmişim ne oynamışım biliyor musun? 0-600 oynamışım. Eskiden yani. Allah aşkına şu anda öyle bir şeyler yok yani ama şimdi bakıyorsun yenildiğinden de zevk almıyorsun. Ama bir de yenildiğinden zevk alma bölümü var. Benim bu bölüm dediğim bölüm. Abi, 2 oynarsın adam seni yener. Sonuna kadar savaşmışsındır yener. Yener ama yenilirsin yani. Tadında böyle. Güzel olur. 1 pes etmeyeceksin. 2 abi gerideyken senin zihnin ne yapıyor biliyor musun? Zihnin. Ya geçmişe sürüklüyor ya geleceğe sürüklüyor. İnanın böyle bakın ha. Bende oldu abi. Kişi kendinden bilir işi. Bak ya geçmişe ya geleceğe sürüklüyor. O zaman ne yapıyorsun? Diyorsun ki ulan ben geçmiş gitti. Geleceği de elimde tutamıyorum. O zaman onu at. Ne yapacağız usta? Tam ana odaklanacaksın. O anı. Gene aynısını diyorum bak. Pozisyon çözeceksin abi. Ana odaklanacaksın. Sana zihninden o şeyler geliyor. Bu maçı kaybedeceksin. Bu maç böyle olacak. Bunları hemen çöp. Çöp yapacaksın. Ben bilmiyorum. Ben öyle diyorum. Sen de öyle de. Ben başarılı oldum mu dersen oldum. Çöp. Bana zihin yolluyor. Zihin yollar. Hemen korku geliyor. Kaygı geliyor. Ya kaybedeceksin. İyi tamam kaybedeceğim. Madalya mı alacaksın? Hemen yolluyorum. Yok. Üçüncüsü de ne biliyor musun abi? Bu herkeste var. Mesela son sayı sendromu diyeyim ben Fatih. Yıllarca çektim abi. 39 oluyorum 40'ı bitiremiyorum. Rakip beni yeniyor. Bak 39 oluyorum 40'ta bitiyor ya. O bir sayıyı çekemiyorum. Sülük gibi yapışıyor üstüme. Abi ne yaptım onu da söyleyeyim de bu arada o da kaysın Mustafa. Diyorsun ki bu maç 40 bitmiyor abi. 50'de bitecek. Bakın hemen o bir sayıyı yapıyorsunuz haberiniz olsun. Yaptın bunu. Maç 50'de bitiyor abicim. Mustafa'cığım videonun süresi uzadı. Kardeş pes etme. Ve gelecekle geçmişle uğraşma. Ana odaklan. Gerideyken böyle yapacaksın abi. Tamam. Öpüyorum seni. Canım benim. Her şey gönlünce olsun. Arkadaşlar tekrar bir ustadan değerlendirme videosunun sonuna geldik. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Huzurla kalın. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.